Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni merak eden arkadaşlarım, ben de çok iyiyim. Teşekkür ediyorum. Bugün sizlerle yazın favorisi file çantayı paylaşıyorum. Bu senenin ilk file çantası benim yaptığım. Ve bu da tamamen kendi tasarımım arkadaşlar. Hiçbir yerden görmedim. Kendim uyarladım. Şimdi çantamızı şöyle bir inceleyelim. Bakın şöyle bir yuvarlak tabanım var ve yuvarlak tabanım ince bir taban değil, fark ettiyseniz. Ve yukarıya doğru filelerim var. Ve şöyle askı detayı ekledim. Şöyle bakın, ölçü vereceğim hemen size. Şurada takıp çıkarabileceğiniz püskül detayım var. Bakın şöyle hemen ölçü veriyorum. Şöyle 49 santim genişliği var. Şöyle tabanı da ortalayarak bakın bir ölçü alıyorum. 36 santim tabanla birlikte. Askı boyunda kendi kol boyuma göre ayarladım. Siz dediğim gibi kendi kol boyunuza göre videonun içerisinde zaten belirteceğim, ayarlayabilirsiniz. Şöyle de püskül yaptım. Bunları buradan çıkartıp takabiliyorsunuz. Toplamda 500 gram kağıt ip kullandım. Ben çile olarak kilo olarak alıyorum. Çileye sarıp o şekilde kullanıyorum. Şimdi şöyle bakın, kahverengi tonunda bir çanta oldu. Dediğim gibi ördükten sonra tarttım. 450-500 gram, yani bu ipten de değişir. Siz 500 gram en az ip bulundurun ama çantanın büyüklüğü de size kaldığı için ona göre ipi göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim. 3,5 milim tığla ördüm ve söylediğim gibi 500 gram ip de yeterli oldu benim çantamda. Bakın, plajlarda ve günlük kullanımızda kullanabilirsiniz. Ben file çantalarda astar sevmiyorum arkadaşlar. Bence bütün duruşunu bozuyor. Keseyle kullanabilirsiniz. İçine kese olabilirsiniz ya da fermuarlı işte kutularla ya da çantalarla içine atıp kullanabilirsiniz. Şimdi çantamızın yapımına geçebiliriz. Evet, çantamızın yapımına geçebiliriz. Çantamda kağıt ip kullanıyorum. Çile olarak alıyorum ve sarıyorum. Kilo olarak alıyorum ben iplerimi. Ve şöyle kısaca bahsetmek istiyorum. İplerde yumuşatma işlemi yapmıyorum. Tavsiye de etmiyorum. Eğer çantanızın daha formlu, dayanıklı ve güzel görmesini istiyorsanız kesinlikle yumuşatma işlemi yapmayın. Hatta yumuşak ip tercih etmeyin. Peki yeni başlıyorsanız o zaman yumuşak ipler ve yumuşatma işlemiyle birkaç hani elinize alıştırmak için yapabilirsiniz. Ama istiyorsanız ki güzel bir çantam olsun, tok dursun, senelerce kullanayım diyorsanız yumuşatma işlemini tavsiye etmiyorum. Ve çok cansız ince iplerle de çalışmayın. Şöyle bakın, elinize aldığınızda ipin şöyle göstereyim. Bakın, bükümü çok olmayacak. Bakın. Çok sıkı olunca bu sefer çok sert bir ipiniz olur. Ama çok ince boş olursa da bu sefer çok yumuşak bir ipiniz olur. Normal bükümlü bir ip, orta kalınlıkla bir ip işinizi görecektir. Şimdi taban yapacağız. Taban için şöyle küçük bir aynı ipten parçam var. İp yürüteceğim. Çünkü bu sefer tabanında ip yürüteceğim. Aslarsız da kullanıma olduğu için tabanın daha tok durmasını istiyorum. Ama astar kullanacaksanız, içine keçe yapıştırırım ya da kanvas koyarım diyorsanız ip yürütmeden de yapabilirsiniz. 3,5 milim tığ kullanıyorum burada. Kağıt ip işlerken arkadaşlar silikon uçlu tığları, saplı tığları tercih edebilirsiniz. Çünkü ip zaten hani sert ve örümü zor olduğu için elinize kullanım kolaylığı sağlayacaktır. Bir tane de belirteçim var. Ya herhangi bir kancalı iğne, tel toka da olabilir. Şimdi başlıyoruz. Burada çanta istediğim boyutu gene kendime göre ayarlayacağım. Ben her zaman tabanlarımı bu şekilde ayarlarım. Şimdi bakın arkadaşlar, şurada şöyle 32 santimlik bir taban yapacağım ben. 32-33, yani çok hani kendi ölçüme göre belirlediğim için bir sıkıntı değil. 32 santimlik bir taban yapacağım. Bunun için 5 santim buradan, 5 santim buradan bir genişleme payı bırakacağım. Yani 10 santim
sağ 5 santim sağdan, 5 santim soldan, 10 santim bir genişleme payı bırakacağız. 32'den de 10 santim çıkarsak 22 santimlik bir zincir çekeceğiz. Burada zincir sayısı vermiyorum. Çünkü herkesin ipinin kalınlığı, elinin gevşekliği, tığ numarası ona göre değişebilir. O yüzden burada şimdi 22 santim olacak şekilde bir zincir çekiyoruz. Şimdi söylediğim gibi herkesin ipi aynı kalınlıkta olmayabiliyor. O yüzden santim bazlı gidiyoruz. Daha ince iplerde daha fazla çekilecektir. Çünkü daha kalınlarda da daha az bir zincir sayısına ulaşacaksınız. O yüzden santim olarak ölçün. Şimdi zincirlerinizi çok gevşek çekmemeye özen gösterin. Çok da sıkı olmasın. Bakın şöyle ölçelim. Bu arada bunu yaparken 1 santimde, mesela 22 santimse 23 santim zincir çekin. Çünkü içine bir sıra sık iğne yaptığınızda muhtemelen toplayacaktır. İlk sıra sık iğnenizi yaptığınızda 22 santim olması gerekiyor. Şimdi ben şöyle biraz fazla çektim bakın. Şimdi sık iğnelerimi yapacağım. Sonra ölçeceğim, bakacağım 22 santime denk gelmiş mi? Şimdi şöyle yaklaştırayım size. Hemen bakın tığımız burada. Hemen şöyle ilk gelen zincirin içine batıyorum. Ben iki kanına birden batıyorum. Hep bu şekilde yaparım ama farklı bir tekniğiniz varsa onu da yapabilirsiniz. Şimdi her birinin içine şöyle sık iğnelerimi yapıyorum. Sık iğneleri yaptıktan sonra ölçeceğim, bakacağım sık iğne sıram 22 santime ulaşmış mı? Eğer bir bursa göre çalışmıyorsanız arkadaşlar çok ziyan etmez. Hani 1 santim, yarım santim herkesin el oynaması olabiliyor. Hani bir ölçünüz yoksa, bir mesela burslu çanta için taban yapmıyorsanız, normal bir çanta tabanı yapıyorsanız hani bunlarda sıkıntı olmaz. Şimdi sık iğnelerimi böyle bu şekilde yapıyorum. Sonra ölçeceğim, bakacağım 22 santime denk gelen yerde zaten duracağım. Zincirimi çektim. Bakın arkadaşlar burada 23 santim zincir çektim. Dediğim gibi içine battığınız zaman sık iğnelerinizi toplama yapacağı için 1 santim fazla çekebilirsiniz. Şimdi ip yürütecektik. Bu yürüteceğimiz ipi şöyle arasına koyacağız. Bakın. İplerinizi karıştırmayın. Arasına koyduktan sonra ilk gelen bakın boşluğa şöyle batıyorum ve sık iğnelerimi yapıyorum. Şimdi ben şöyle iki kanadım birden alıyorum. Siz yaptığınız başka teknik varsa da onu yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yaparım. Ortasında da hiçbir zaman boşluk olmaz. Şimdi bakın her birinin içine bir sık iğne yapıyorum. Şu ipi de yürütüyorum. Bakın altında ip var. Şöyle altta kalacak şekilde sık iğnelerimi yapıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar, yani şu ilk yaptığım sık iğne uzunluğu 22 santime gelene kadar sık iğnelerimi yapacağım. Zaten muhtemelen de denk gelecektir. Dediğim gibi ilk sırada sık iğneleri zincirin içine yaptığınız zaman zincir biraz toplar. O yüzden 1 santim en azından fazladan zincir çekmeniz önemli. Toplama yapmadıysa bile sökebilirsiniz. Biz işimizi garantiye alalım. Sökmesi daha kolay. Şimdi sıra sonuna kadar sık iğnelerimi yapıp geliyorum. Evet, son sıraya kadar geldim. Şimdi sonuncuyu da yapacağım. Ben ölçtüm bakın arkadaşlar. Tam bu son sık iğne ile birlikte 22 santime denk gelecek. Yani 23 santim zincirle bu işi halletmiş olacağız. Şimdi ipimi hala yürütüyorum. Bakın bu ip karıştırmayın. Şimdi sonuncuya geliyorum. Bakın bir tane yapıyorum şimdi. Şuraya bir tane ilmek belirtici takıyorum. Hemen aynı noktaya geliyorum. Buraya da
Bir tane daha yapıyorum. İkinci. Ve aynı noktaya geliyorum. Üçüncü. Biliyorsunuz ben genelde oval tabanlarda 3 tane çift noktası koyuyorum. Ve bu şekilde ilerlerim. Bakın şimdi. 3. Şimdi 3 tane köşe noktamızı koyduk. Şimdi burada bakın zincirlerin tek kanatları kaldı. Şuralarda görünüyor. Şimdi oralara batıp karşıda sık iğnelerin karşılarına sık iğnelerimizi yapıyoruz. Bu önemli, bakın. Bunlar karşı karşıya gelmezse tabanınız yamuk olur. Zaten yerleri de belli. Bakın. Şöyle. Şimdi her birine bir sık iğne yapıyoruz. Uca kadar geliyoruz. Uçta da yine üçlü bir arttırmamız olacak. Bakın. Şu yerleri, görünen yerler, şunlar, buralara sık iğnelerimizi yapıp karşıda arttırma noktasına geçeceğiz. Şimdi bu sonuncuya geldik. Bakın şurada sonuncu kanada, zincirin kanadını batacağız. Buraya bakın. Hemen buradaki başlangıç yerine de bir tane koyuyorum. Bakın. Hemen aynı noktaya bir tane daha ve bir tane daha yapacağım. Ama burada bakın. Burada zaten başlangıç noktasında bir tane var. Bununla birlikte 3 olmuş oluyor. Ben birleştirip yapmak istemediğim için şimdi onu yok edeceğim. Ben genelde o şekilde yaparım. Bakın burada sık iğneler hepsi karşı karşıya. Bakın. Hepsi karşı karşıya. Şurada bir tane var. Zaten bu 1, 2, bu da 3. Ben şimdi bunu yok edeceğim. Bakın arkadaşlar, aşağıda bırakacağım. Hemen batıyorum yine aynı noktaya. Ve bunun üzerine doğru sık iğnemi yapıp yok ediyorum bunu. Bakın bu şekilde. Ve kaldığım noktadan buradan doğru devam ediyorum. Hemen batıyorum üzerine sık iğne. Sık iğnelerin üzerine sık iğne yapıyorum. Şimdi buradaki püf noktasını kaçırmayın. Eğer burayı yok etmeden yaparsanız burada bir tane fazla sık iğne yapmış olursunuz ve tabanınızın sayıları eşit olmadığı için yamuk bir tabanınız olur. O yüzden bu yok etme işlemini mutlaka yapın. Şimdi her birinin üzerine şöyle bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın sık iğne yapıp burada zaten bakın arttırım noktasının olduğu yere kadar geliyorum. Şimdi bakın işareticinin olduğu yere kadar geldim. Buradan işareticimi çıkarıyorum. Şimdi aynı noktaya bir kere batıyorum. Bakın hemen batınca bunu buraya takıyorum. İlk çiftimin olduğu nokta burası çünkü. Şimdi bir daha aynı noktaya batıyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. Yani buna biz çift diyoruz. Hemen ortadaki noktadayım. Bakın ipimi de aşağıda yürütüyorum. Hemen buraya da batıyorum. 1 ve tekrar 2. 2 kere sık iğne yaptım. İkinci çift. Hemen yanındaki noktadayım. Bakın şurada. Şurada. Üçüncüdeyim. Hemen buraya batıyorum. Bir sık iğne. Şimdi aynı noktaya bir tane daha. İkinci sık iğnemi yaptım. Yani bu da üçüncü çiftim olmuş oldu. 1, 2, 3. Şimdi burada kaldığımız yerden her birine bir tane olmak kaydıyla sık iğnelerimizi karşıya kadar bakın ilmek belirticimizin olduğu yere kadar yapıyoruz. İlmek belirticinin olduğu yere gelince arkadaşlar videoyu çok uzatmak istemediğim için çünkü burada ne yapıyorsak aynısını burada yapıyoruz. Buraya kadar geliyoruz. İlmek belirticinin olduğu noktaya 2 sık iğne, 2 sık iğne, 2 sık iğne. Yani buradaki üçlü arttırmayı 6'ya çıkarıyoruz. Bir çift, bir çift, bir çift. Yani aynı noktaya 2 tane sık iğne, yanındakine 2 tane sık iğne, onun yanındakine de 2 tane sık iğne. Bu köşedeki üçlü arttırmayı üçlü çift haline getiriyoruz. Sonra buradan devam ediyoruz. Yine bakın arttırma noktamızın olduğu yere kadar geliyoruz. Diğer arttırma sıramıza geçiyoruz. Şimdi tekrar arttırma noktamıza geldik. Bakın burada da aynı şekilde arttırmamızı yaptık. Şimdi tekrar arttırma noktamızdayız. Şimdi buradan bakın çıkardım arttırdığım noktayı. Şimdi bir tek bir çift sırasındayız. Bir tek bir çift yapacağız. Bakın çift. Şimdi önce
çiftimizi yapıyoruz. Bakın çifte gördüğümüz ilk yere hemen şuraya bir, pardon, şöyle ilk önce tekimizi yapalım. Hemen bir tek yapıyoruz. Bakın bir tek, hemen bir çift. İlk çiftimizi koyduğumuz yere hemen işaretleyicimizi tekrar koyuyoruz. Bakın çiftimizi yaptığımız ilk şöyle göstereyim. Tekrar göstereyim anlamayanlar için. Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi burada çift noktasındayız. Bakın şurası ilk çifti yaptığımız yer. Şimdi önce bir tek bir çift yapacağız. Burada bir tek bir çift sırasındayız. Üç tane çiftimiz olacak. Aralarda bir tane tekimiz olacak. Şimdi hemen işaretleyicinin olduğu yere bir tane tekimi yaptım. Bakın. Şimdi onun yanına hemen çiftimi koyacağım. Birincisini yaptım bakın. Şimdi bir tane daha yapacağız ya aynı noktaya. Bunun tepesine hemen bunu taktım. Şimdi aynı noktaya bir tane daha yapıyorum. İlk çiftimi yaptım. Bu ilk çiftimin kenarına işaretimi koydum ki her zaman burada çiftim belli olsun. Çiftimin yerini görebileyim diye. Hemen bakın yanına bir tane tek yapıyorum. Hemen onun yanına bir tane daha çift yapıyorum. Yani aynı noktaya iki tane sık iğne. Hemen onun yanına bir tek yapıyorum. Hemen onun yanına bir tane çift yapıyorum. Çiftler 3 tane ve bunun sayısı değişmeyecek. Bunu karıştırmayın. Bakın 1, 2, 3. Aralardaki sadece tekler artacak. Çiftler hep 3 tane kalacak. Şimdi sıradan devam ediyorum. Yine sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. İpimi yürütüyorum. Her birinin üzerine bir tane bakın şöyle sık iğnemi yapıyorum. Şimdi buraya kadar geliyorum. Buraya da yine buradakinin aynısını yapıyoruz. O yüzden dediğim gibi göstermeyeceğim. O noktanın olduğu yere bir tek başlıyoruz. Bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift şeklinde yine buraya 3 tane tek, 3 çift yapıyoruz. Sonra yine tekrar arttırım noktasına geliyoruz. Şöyle elimizle de düzeltelim. Söylediğim gibi bu uçta ne yapıyorsak bu uçta da aynısını yapıyoruz. Arttırma noktasına geldik. Bakın şimdi şöyle elimizle de düzelttik. Şimdi bir çift iki tek sırasındayız. Bakın şurada çiftimin olduğu yere hemen geldim. Hemen buraya ilk çiftimi tekrar yapıyorum. Bakın bir, hemen buraya takıyorum. Hemen aynı noktaya bir tane daha. Birinci çiftimi yaptım. Hemen yanına bir tek. Onun yanına bir tek. Bakın hemen onun yanına bir tane çift. Yani aynı noktaya iki tane sık iğne. Şimdi onun yanına geçiyorum bir tane tek. Onun yanına geçiyorum bir tane tek. Ve onun yanına geçiyorum bir tane çift. Yani aynı noktaya iki tane sık iğne. Şimdi şöyle elimle düzeltiyorum. Sonra diğerlerinin üzerine tek yaparak diğer arttırım noktasına kadar gidiyoruz. Bakın şöyle elimle de düzelttim. İçinde de ip yürüttüğünüz için oldukça tok bir yapısı olacaktır. Şimdi buraya kadar geliyoruz. Burada da yine işareticinin olduğu yere bir çift, iki tek, bir çift, iki tek, bir çift, iki tek yapıp sıramızı tamamlıyoruz yine. Bu sefer arttırma noktasına geleceğiz. Burada da bir çift, üç tek yapacağız. Dediğim gibi burada da arttırmamızı yapıyoruz. Arttırma noktasına kadar sık iğnelerimizi tamamlıyoruz. Tekrar arttırma noktasındayız. Bu sefer bir çift, 3 tek sırasındayız. Şimdi bakın çiftlerimiz burada. 1, 2, 3. Şimdi çiftin üstüne gelmesini istemediğim için bakın çiftimin ilki burada, ikincisi burada, üçüncüsü burada. Çiftleri kaydırıyoruz. Bunu da nasıl yapıyoruz? Bakın buradaki çifte sık iğne ile atlayıp yana kaydıracağız. Sonra çiftlerimizi sıralar geçtikçe ileri geri oynatarak çiftleri hem çiftin üstüne getirmeyeceğiz hem de basit pratik bir taban yapmış olacağız. Bakın buraya şimdi hemen bir tek yapıyorum. Yanına bir tane daha tek yapıp bu çiftimi atlıyorum. Bakın çiftimi iki tekle atladım. Hemen yanına çiftimi konumlandırıyorum. 1 ve 2. Çiftimin ilkine bakın ilk yaptığım sık iğneyi yine şöyle koydum.
Hemen 3 tane tek yan yana. 1, 2 ve 3. Hemen yanına bir çift yapıyorum. Yani 2 tane aynı noktaya sık iğne. Hemen onun yanına yine bir tek. Yanına bir tane tek. Onun yanına bir tane de tek. Ve sonuncu çiftimi de yapıyorum yanına. Yani aynı noktaya 2 kere sık iğne. Bakın bu da sonuncu çiftim. Bakın. Çiftlerim karşılıklı geldi. Birinci çiftim, ikinci çiftim, üçüncü çiftim. Buradaki amacımız aşağı yukarı çifti oynatarak dengede tutmak ve sayı saymak istemiyorum diyen pratik bir taban yapmak isteyen arkadaşlarım için de kolay bir taban örneği. Şimdi burada son çiftimizi yaptıktan sonra yine bakın ipimizi yürüterek yine burada arttırma noktasına kadar her birine bir tane sık iğne yapıyoruz. Burada da yine bakın burada ne yaptıysak aynı işlemi de burada yaptığımız için burada çiftimizin üzerinde hemen bu çifte 1-2 sık iğne ile atlayıp hemen yanındaki sık iğneye ilk çiftimi yapıp çiftimizi kaydıracağız. Aynı buradaki yaptığımız gibi hiçbir farklılık yok. Burada da arttırmamızı yapıp burada bir çift 4 tek sırasına geçeceğiz. Arttırım sırasına geldik. Burada da söylediğim şekilde arttırımı yaptım. Şimdi bir çift 4 tek sırasındayız. Bakın. Şimdi birinci çiftim, ikinci çiftim, üçüncü çiftim. Şimdi çiftimin olduğu yere bakın. Şöyle tekrar bir bakın 2 sık iğne ile tekrar çiftime atlıyorum. Hemen atladıktan sonra yandaki sık iğneni ilk çiftime konumlandırıyorum. Yine bakın çiftimin üzerine şöyle bunu koydum. Hemen 4 tane tek. 1 2 3 ve 4. Bakın. Şimdi hemen yanına ikinci çiftimi koyuyorum. İkinci çiftim. Hemen yana devam ediyorum. İpimi de yürütüyorum. 1 2 3 ve 4. Hemen bakın birinci çiftim, ikinci çiftim, şimdi üçüncü çiftimi yapıyorum. Hemen üçüncü çiftimi de şöyle yerleştirdim. Bakın. Birinci çiftim, ikinci çiftim, üçüncü çiftim. Şimdi diğerlerine tek yapmaya devam ediyoruz. Çifti yaptıktan sonra diğerleri her birinin üzerine şöyle elime de düzelteyim. Her birinin üzerine bir tane sık iğneyle devam ediyoruz. Burada da yine aynı şekilde çifti 2 sık iğne ile atlıyoruz. 1-2 tane sık iğne yapıyoruz. Hemen yanına bir çift. Çifti yine yukarı doğru kaydırıyoruz. Çifte atlayıp bir çift 4 tek, bir çift 4 tek, bir çift 4 tek yapıyoruz. Burada en son çifti yaptıktan sonra yine arttırma noktasına kadar tek sık iğnelerle devam ediyoruz. Evet, yine arttırma noktasındayım. Şimdi bir çift 5 tek yapacağız. Yalnız bakın şimdi arkadaşlar çiftlerimizi yukarı doğru kaydırmıştık biliyorsunuz. Bakın birinci çiftim, ikinci çiftim, şurada da üçüncü çiftim var. Yani birinci çiftim burada, üçüncü çiftim burada. Şimdi çiftim çok yukarı doğru kaydığı için çifti aşağı çekeceğiz bu sefer. Şimdi ne yapıyoruz? Çiftimiz burada. Çiftten bir iki önceki bir de yapabilirsiniz ama ben genelde 2 yapıyorum. Bakın 1-2 önceki sık iğneye çiftimi geri çekiyorum. Bakın çiftim burada aslında. Şöyle onu çıkarmayacağım göstermek için. Çifti geri çekeceğim. Bakın ilk çiftimi hemen buraya yaptım. 1 2. Bakın çiftim buradayken buraya çekmiş oldum. Şimdi ilk çiftimi buraya aldım. Hemen tepesinde de şöyle kancamı yine tutturuyorum. Çifti aşağı çekmiş olduk. Nasıl çiftin üzerinden 2 tane sık iğne ile atlayıp geçiyorduk. Bu sefer de 2 tane sık iğne ile çifti aşağı çekmiş oldum. Şöyle yapalım. Burada 1 2 evet. Şimdi hemen 5 tane tek yapıyorum. 1 2 3 4
ve 5. Bakın 5 tane tekimi yaptıktan sonra hemen ikinci çiftimi de buraya koyuyorum. 1, 2. Hemen yanına yine 5 tane tek. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bakın. Şimdi son çiftimi yapıyorum. Bu arada ipi de yürütüyoruz hala. Şimdi son çiftimi de buraya yaptım. Bakın şöyle elimle bir düzeltiyorum. Mutlaka bu el düzeltmesini yapın. Bakın bir, ikinci çiftim ve üçüncü çiftim. Çifti biraz kaydırmış oldum aşağıya doğru. Son çiftten sonra ileriye doğru bütün sık iğnelerin üzerine bir tane tek yapıyoruz. Şurada devam ediyoruz. Şöyle elimizle her zaman düzeltin. Burada da yine aynı şekilde bakın buradaki arttırma noktasına söylediğim gibi bu tarafta ne yapıyorsak burada da aynısını yapıyoruz. Çiftin bakın çift burada bir iki tane sık iğneyi 2 sık iğne 1 2 sık iğne geri gidiyoruz ve 2 sık iğne geriden ilk çiftimizi koyuyoruz. Aynı burada yaptığımız gibi çiftimizi geriden koyuyoruz. Burada da bir çift 5 tek bir çift 5 tek sırasını yapıyoruz. Sonra son çiftten sonra her birine tek sık iğne yapıp tekrar arttırma sırasına geleceğiz. Burada da bir çift 6 tek sırasını başlayacağız. Evet, arttırım sırasına yine geldik. Bakın şöyle elimizle bir düzeltiyoruz. Şimdi hemen bir ölçeceğim ben. Ne kadar olmuş bir bakayım. Şöyle sıfır noktasından 30 santim olmuş benim tabanım arkadaşlar. Burada taban 32 santim olana kadar şöyle arttırım yapacağım ben. Şimdi bir çift 6 tek sırasındayız. Burada şimdi çifti biliyorsunuz aşağı çekmiştik. Şimdi bu çifti tekrar bakın 1 2 3 çifti aşağı çekmiştik. Şimdi çifti tekrar yukarı çekeceğim. Yani çiftin üzerinden yine sık iğne ile atlıyoruz, geçiyoruz. Bakın çiftin üzerine sık iğne yapıyorum. Hemen çifti atlamış olduk. Şimdi hemen yanına çiftimi koyuyorum. 1 2. Burada işaretleyiciyi ilk yaptığımız sık iğneye koyuyoruz. Çiftin başlangıcındaki ilk yaptığımız sık iğneye, yani şuraya ilk sık iğneye koyuyoruz. Çiftimiz burada. Yukarı çektik çiftimizi ve hemen 6 tane tek yine yan yana yapıyorum. 2 3 4 5 6. Hemen çiftimi koyuyorum. İkinci çiftim. Şöyle elimle de düzeltiyorum mutlaka. Hemen yine 6 tane tek. 1 2 3 4 5 6. Hemen yanına çiftimi yapıyorum. Bakın. Hemen devam ediyorum. Şimdi son çifti yaptıktan sonra biliyorsunuz artık diğer işaretleyicinin olduğu yere gidene kadar tek olarak devam ediyoruz. Burada da yine bakın. Burada da yine çifti 2 tane sık iğne ile atlıyoruz. Hemen bakın. O deminki arttırma noktamızda yaptığımız gibi. 1-2 tane tek tek sık iğne atlıyoruz. Şuraya çiftimizi buraya yapıyoruz. Bir çift 6 tek. Bir çift 6 tek şeklinde. Sizin burada tabanınızın boyutu istediğiniz boyuta ulaştıysa tabanınızı o şekilde bırakabilirsiniz. Eğer istediğiniz boyuta geldiyse de bir sırada hiç arttırım yapmadan sık iğne yapacaksınız etrafına. Ben de o şekilde yapacağım. Ama dediğim gibi öncelikle burada da yine çiftimi yukarı taşıyacağım. Bir çift alt tek sıramı tamamlayacağım. Burada tekrar buraya geleceğim ve burada bir çift 7 tek sırama geçeceğim. Dediğim gibi benim tabanım henüz 32 santime ulaşmadığı için 32 santime kadar büyüteceğim. Evet, arttırmamı yaptım. Şöyle elimle de düzelttim. Şimdi ölçeceğim ben. Siz de istediğiniz ölçüye geldiğini ölçmek için şöyle kabaca ölçebilirsiniz. 31 santim gibi. Şimdi artık son arttırmamı yapacağım ben.
32 santime denk gelecektir. Çünkü bir sırada zaten normal arttırım yapmadan sık iğne yapacağım. Hani 32-33 santim benim için yeterlidir. Hani böyle illa da 32 olacak diye bir kaidem yok. Siz istediğiniz uzunluğa gelene kadar tabanınızı arttırabilirsiniz. Belki de sizin ipiniz kalınsa bu arttırma sırasına gelmeden de bitmiş olabilir tabanınız. Burada dikkat etmeniz gereken, şimdi ben son arttırma yapacağım. Bakıyorum arttırma noktalarıma. Biri burada, biri ortada, biri de köşede. Arttırma eşit. Şimdi bunu artık son sıra arttırma yapacağım için arttırmayı aşağı yukarı çekmeyeceğim. Şuradan devam edeceğim. Ki eşit şekilde kalsın. Aşağı yukarı kaymasın. Bir geri bir ileri şeklinde tekrar aynı şekilde bakın arttırma noktalarından arttırmamızı yapacağız. Şimdi bir çift 7 tek sırasındayım. Şimdi buraya geldim bakın. Çiftimin üzerine yine geldim. Bakın buraya hemen çiftimi yapıyorum. Hemen bir çiftimin üzerine çiftimi yaptım. Hemen buraya yine koyayım ama artık dediğim gibi arttırma yapmayacağım için bunun bir artık önemi yok. Şimdi 7 tane tek. 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi çift yapıyorum. Çiftimin üzerine geldi yine çiftim. Çünkü dediğim gibi artık kaydırma yapmayacağım. Çünkü çiftlerim gayet ortada. Şimdi çiftimi yaptım. Şöyle elimle de düzeltiyorum. Bu arada ip yürüttüğünüz için biraz daha sert duruyor. Düzeltmesi zor ama ütüleyince mis gibi bir tabanınız olacak. Şimdi tekrar 7 tane tek yan yana. 4 5 6 ve 7. Şimdi sonuncu çiftimi yapıyorum. O da yine çiftin üstüne denk geliyor. Çünkü yerini değiştirmedik. Şimdi buradan geri kalanı şöyle elimi düzelteyim. Şimdi buradan geri kalanı biliyorsunuz yine işaretleyicinin olduğu yere kadar tek olarak gidiyoruz. Burada da çiftlerimizin yeri eşit olduğu için aynı karşı taraftaki gibi yine çiftlerimi oynatmadan buraya da bir çift 7 tek bir çift 7 tek yapıyoruz. Ve bir çift 7 tek yaptıktan sonra bakın normalde bizim sıra geçişimiz şurası. Hatta şöyle yapayım size. Bunu da şu nereden anlıyoruz? Hani ilk sırada yaparken bir tane yok etmiştik ya burada üste çıkarken. Bu bizim sıraya geçiş noktamız aslında. Bunu da şöyle anlayabilirsiniz. Bakın şimdi buraya kadar ördüm. Burası da iki tarafın da aynı sayıda olması lazım. Bakın burası bizim orta çizgimiz. Buradan yukarıda aşağıda aynı sık iğne sırası olması gerekiyor. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra. Şimdi buradan aşağı doğru sayalım bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi buradan geliyoruz. Burada da bir arttırmamızı yapıyoruz. Burası da 9 olacak. Şimdi buraya arttırmamızı koyduktan sonra bakın. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şurası bakın şuradan doğru sayıyoruz. 1, bakın şurayı da saymayı unutmayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şu son artırım noktasından sonra artık ileri gideceğiniz sıra size artı bir sıra olarak yazar. Yani burası 10 sıraya çıkar. O yüzden burada artırmamızı yapıyoruz. Sonra bir sırada yine hiç arttırım yapmadan buradan sonra bakın dönüyoruz geliyoruz. Bir sırada hiç arttırım yapmadan yine buraya kadar şu bakın şuraya kadar yine arttırım yapmadan sık iğne yapacağız ve burada tabanımızı bitireceğiz. Evet şimdi tabanda arttırım artık bitti. Bakın burada son çiftin olduğu yerdeyim. Şimdi buradan hiç arttırma yapmadan sık iğne yapacağım. Hiç arttırma yapmadan sık iğnemi yapıp ütüleyeceğim. Şimdi tabanım normalde 32 santim oldu. Ama şimdi bir sıra sık iğnede gittiğiniz zaman ve ütülediğiniz zaman 33 santim, 33,5 santim bile olabilir. Eğer sabit bir rakamınız varsa ütüleme de payını göz önünde bulundurun. Ütülediğiniz zaman
esneme yaptığı için, düzeldiği için yarım santim 1 santim arası genişleme yapabilir. Eğer ki tam tamına 32 santim bir taban istiyorsanız 31 santimde bitirin. Bir sırada normal sık iğne dönün. Ve zaten 32 santim ütülediğinizde bulunur. Ama dediğim gibi ben hani sabit illa 32 olacak diye bir şeyim yok. Kabaca gözümle bir taban uzunluğu belirledim. Ona göre 3 aşağı 5 yukarı 1 santim yukarı 1 santim aşağı benim için uygundur. Şimdi bakın buradan belirtici çıkardım ama zaten burada bakın arttırma noktam var. Şöyle yaklaştırayım. Şimdi artık arttırmıyorum. Bir sıra geliyorum. Buradan dönüyorum ve sık iğne sırası yapıyorum. Şurada da dediğim gibi sık iğnemizi de artırım yapmadan da buraya geçeceğiz. Sık iğne sıramızı da burada şu noktada bitireceğiz. Bunu da size göstereceğim ve dediğim gibi saydığınız zaman bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi sık iğne sırasıyla birlikte 10 sıra sık iğne gitmiş olacağız. Yani arttırmış olacağız. O yüzden şu bitiş noktası önemli. Buraya dikkat edelim. Eğer yana taşarsanız burası mesela 11 sıra olur. Burası 10 sıra kalır. Olmaz. Burada dediğim gibi bitirirken zaten birlikte bitiş yapacağız ve tabanımızı ütüleyeceğiz. Ondan sonra örnek kurulumuna geçeceğiz. Tabanımın yapımı bitti. Bakın şimdi ütülemeden bile güzel görünüyor. Çünkü ütülenince iyice dümdüz olacak. Şimdi bakın ekleme yapacağız. Yani bitireceğiz. Şimdi iki ipi de kesiyoruz. Bakın bu yürüttüğümüz ip. Bunu şuradan keselim. Ördüğümüz ipi de biraz şöyle uzun keselim. Şimdi en son bakın sık iğneyi nereye yaptım? Dediğim gibi şu başlangıç noktasının olduğu yerden bakın sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eğer bu tarafa geçersek bu 11 olur. Tam başlangıç hizasına geldiği yere kadar sık iğnemizi yaptık. Sonra ipimizi kestik. Şöyle bakın. Şimdi şu önde gelen sık iğneden arkasından doğru şöyle tığımı geçiriyorum. Buraya yaklaştırayım size. Arkasından doğru tığımı geçiriyorum. İpimi arkaya çekiyorum. Ve yine bakın ipin çıkış noktası şurası. Buradan tığımızı arka taraftan doğru bakın. Bu çıkış noktasından şöyle içeri alacağız. Tekrar ipimizi geri çekeceğiz. Şimdi tabanımız bu şekilde oldu. Şimdi ütü yapıyoruz. Ütü yaptıktan sonra örneğimizin kurulumuna başlayacağız. Evet, tabanımı bitirdim, ütüledim. Şöyle size bir ölçü vereceğim. Ölçü dediğim gibi benim için yeterli ölçüde oldu. Ama söylediğim şekilde ölçülerde de çalışabilirsiniz. Bakın benimki 33,5 santim oldu. En son yaptığım arttırma sırasına 32 santimdi. Bir sırada sık iğne döndük. Ve ütüleyince de biraz genişliyor, yarım santim kadar. Ama siz hani net 32 santim istiyorsanız 31 santime gelene kadar büyütün. Sonra bir sıra sık iğne dönün. Arttırmadan döndüğümüz sık iğneyi 32 santim ulaşacaktır. Benim için hani ekstradan hani çok lazım olan bir şey değil. Yani 33,5 da olur, bana fark etmez. Yani bu çantada ziyan etmez. Şimdi her zaman birleştirme çantalarda tabanların yan kısımlarından birleştiririm. Çünkü çantanın ön ve arka kısmına birleştirme izi görünmesini istemem. İster istemez biraz belli oluyor. Bunu olabildiğince aşağı indirgemek adına kenardan başlarım. Şimdi şuradan ipimi bakın ortadan takıyorum. Şimdi ipi de şöyle bakın şöyle biraz bırakıp şöyle arkaya doğru dolandırıp 1 bakın 2 3 zincir çektim. Tığımı doladım. Hatta burada 4 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Şimdi ikili trabzanlar yapıyoruz. Her bir sık iğnenin tepesine batarak bir ikili trabzan yapıyoruz. Burada neden 4 tane çektik? Bakın bir tane ikili trabzan için 2 zincir. Şurada da birleştirme noktasında 3. bir tane de o aradaki bir zincirimiz. Şimdi bakın bir zincir çekiyorum arada. Sonra şimdi şu ortadan birleşimi yapacağım. Hemen ortadan ipimi bakın şöyle koyuyorum. İpimi alıyorum. Şöyle. Hemen bakın şu ipi şuradan dolandırıyorum. 1 2
ve 3 tane zincir çekiyorum. Hemen yanındaki trabzana geçiyorum. İkili trabzan. Şimdi burada hemen tığımı doluyorum. Yana geçiyorum. Yandaki sık iğneye ikili trabzan. Burada her bir sık iğneye hiç atlamadan bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Bakın. Bütün sık iğnelere ikili trabzanla etrafını çevreliyoruz. Bakın. Her birine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Şimdi her bir sık iğnenin tepesine bir tane ikili trabzan yapıp şurada birleşim noktasına kadar geliyoruz. Birleşim yerine geldik. Şimdi şöyle birleşim yerinde burada zincir çekmiyoruz. Hemen 1 2 şöyle bakın. Üçüncü zincirin tepesinden şöyle ilmeğimi bakın geçiriyorum ve arkaya çekiyorum. Hemen aynı noktadan şöyle yaklaştırayım sizi, bakın ilmeğimi çektim arkaya, tekrar göstereyim. Şöyle ilmeğimi alıyorum, şöyle arkaya doğru çekiyorum, hafif uzattım. Sonra aynı noktadan tekrar giriyorum, hafif bu ilmeği küçültüyorum ve buradan ilmek alıp tekrar öne doğru çekiyorum. Yalnız şu ilmeği kaçırmamaya dikkat edin. Şöyle parmağımla tutuyorum. Bakın 2 tane ilmeğim oldu. Bunların ikisini de aynı sıra alıyorum. 1 2 3 zincir çekeceğim şimdi. 3 zincir çektikten sonra bu sırada 4 zincir çekiyorum. Çünkü ikili trabzan, bir de şu birleşim yeri, bir tane de şimdi aralarda zincir çekeceğiz onun. Şimdi şuralarda bakın ayrım yaptım. Burada 30 tane de burada, yani şu köşe kavis yerlerinde bakın arttırım noktalarına denk gelen yerler aslında. Sizde farklı sayılar olabilir uzunluktan dolayı. Şimdi buraları aralarında şu trabzan atlamadan her bir trabzanın tepesine batıp ikili trabzan yapacağız ve aralarında bir tane zincir olacak. Bakın şöyle tepelerine batıyorum. Şöyle tepelerine batıyorum ve ikili trabzan. Şimdi bir zincir çekiyorum. Hemen yandaki trabzanın tepesindeyim. Şöyle, hatta burayı batarken şöyle biraz ortaya batmaya dikkat edin. İkili trabzan, bakın. Hemen trabzanın tepesinden şöyle hafif içeri doğru ikili trabzan, bir zincir, hemen trabzanın tepesine ikili trabzan. Bu bizim biraz kenarların böyle açılmasını ve artış gibi oluyor burada. Çünkü burayı bakın şu işaretleyicinin olduğu yere aynı şekilde hiç alttan trabzan atlamadan trabzanların üzerine trabzan ve arada bir zincir. Şu arada kalan boşluklarda bir trabzan aşağıdan atlayacağız. Bir boşluk verip o şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi işaretlediğim yere gelene kadar örgümü ilerleteceğim. Ondan sonra diğer kısma geçeceğiz. Zaten bundan sonra yaptığımız değişik bir şey olmayacak. Sadece burada bir değişiklik var. Ondan sonra sürekli aynı işlemi yapacağız. Ta ki işte kol, omuz kesme yerine gelene kadar. Yani arttırma, eksiltme olmayacak. Şimdi bakın. Bir zincir çekiyoruz. Trabzanın üzerine batıp trabzanımızı yapıyoruz. Bir zincir, hemen bakın bir trabzanın üzerine geliyorum ve trabzan, bir zincir, yine trabzanın üzerindeyim ve bir zincir. Şimdi bunu oradan çıkarıyorum. Buraya da yine hemen trabzanımı yapıyorum. Şimdi buradan sonra bakın, şimdi arkadaşlar şöyle elimle düzelteyim. Buradan sonra yine bir zincir çekiyorum. Yalnız şu aşağıdan bir trabzan atlayıp diğer trabzana trabzan yapıyorum. Bu orta kısmında bu şekilde ilerliyoruz. Bir zincir çekiyorum. Bakın alttan bir trabzan atlayıp diğerinin tepesinden şöyle hafif içeri doğru batıyorum. Ve bir ikili trabzan. Bakın bu şekilde. Bir zincir çekiyorum. Bir trabzan atlıyorum. Bir ikili trabzanın tepesine batıyorum. Yine bir ikili trabzan. Bakın. Gördüğünüz gibi buralarda birer tane atladım. Şu köşe ayrım yaptığım yerlerde hiç trabzan atlamıyoruz. Trabzan atlamıyoruz.
Bu köşelerde hem arttırım hem de biraz çantanızın oval olmasını sağlıyoruz. Şurada bakın işaretleyici bıraktığım yerlerde bir tane atlayıp o şekilde yapıyoruz. Sonra bu kenarlara gelince de yine hiç atlamadan her bir trabzanın üzerine bir tane trabzan, bir zincir, bir trabzan, bir zincir şeklinde işaretleyicinin olduğu yere kadar yapıyoruz. Şu arada yine aynı şekilde atlıyoruz. Ondan sonra şuradan bakın buraya da yine atlamadan aynı şekilde trabzanımızı yapıp burada birleştirme yapacağız ve yukarı çıkacağız. Tekrar birleşim noktasındayız. Bakın şimdi en son şurada trabzanımı yaptım, bir zincirimi çektim. Bakın 1 2 3 4 tane zincir çekmiştik burada. 1 2 bakın üçüncüye batıyorum. Şöyle yerini belli ediyorum. Şimdi buradan ipimi geri çekeceğim. Bakın şöyle alıyorum. İpimi buradan geriye çekiyorum. Önce tığınızla ipin yerini açarsanız kolaylık olur. Şimdi ipi biraz çekeceğim hafif şöyle ve bakın şu ipi, çektiğiniz ipi şurada tutun. Arkadan yine aynı battığımız yerden batıyoruz. Arkadan ilmeğimizi alıp tekrar öne bir ilmek çıkarıyoruz ve ikisini aynı yere alıp zincirimizi çekiyoruz. 4 tane zincirle tekrar yukarı çıkıyoruz. Şimdi artık buradan sonra yapacağımız hiçbir şey yok. Her bir trabzanın üzerine batıyoruz. Bir trabzan, bir zincir. Bakın. Bir ikili trabzan, bir zincir. Bir ikili trabzan. Bakın bir zincir. Bu arada ben şu şekilde trabzanların içine batıyorum. İçine doğru dedim. Şu tepesi değil. Şöyle trabzanın içine doğru batıyorum. Bakın şöyle. Böyle daha sağlam olduğunu düşünüyorum. Bir zincir, hemen yanındakine bir trabzan, bir zincir, hemen trabzan tepesine bir trabzan, bir zincir. Şimdi bunu bu şekilde yaparak çantamız belli bir boyuta gelene kadar böyle öreceğim. Yukarı gövde kısmı yükselene kadar, kol kısmı ayrımına gelene kadar öreceğim. Zaten videonun ilerleyen dakikalarında göreceksiniz ne kadar işte yükselttiğimi, kaç sıra trabzan sırası yaptığımı santim olarak da sizinle paylaşıyor olacağım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bakın. Trabzanların her bir trabzanın tepesine batıyorum ve bir zincir yapıp trabzanlarımı tekrar ediyorum. Aralarda bir zincir. Bakın buralarda da yine aynı şekilde her trabzanın tepesine batıp bir trabzan, bir zincir, bir trabzan, bir zincir şeklinde devam ediyoruz. Hiçbir değişiklik yok. Burada yine birleştiriyoruz. Birleştirme şeklini gösterdim. Aynı şekilde birleştirip yukarı çıkıyoruz. Trabzan örüyoruz. Bu kadar. Hani videoyu uzatmak istemiyorum. Zaten püf noktası şu kenar yerlerindeydi. Orayı hallettik. Artık zaten hiçbir şekilde arttırma, kesme yok şu anda. Çanta yukarı kadar uzayacak. Sonra kol kısmına geçeceğiz. Kutuların örüm işlemini bitirdim. Bakın burada 24 sıra kutu ördüm. Şu ilk sıra bakın trabzan sırasını saymıyorsunuz. Şunu saymıyorsunuz. Yukarıya doğru 24 sıra kutu sırası ördüm. Şimdi bakın şöyle yükseklikle ölçeyim. Şimdi çünkü herkesin el farklılığından dolayı değişkenlik gösterebiliyor. Şöyle bakın trabzanın başından sadece kutucukları ölçüyorum 29 santim. Şimdi çantamızı şöyle ortalıyoruz. Bakın bir tarafını ben yaptım. Diğer tarafını sizinle birlikte yapacağım. Çantamızı ortalıyoruz. Şöyle iki kısmına bakın işaretleyiciyi takıyoruz. Tam ortalıyoruz. Kutucuk sayılarını şimdi herkesin tabanı da farklı olabilir. O yüzden kutucuk sayılarını ortadan iki eşit şekilde bölüyoruz. Çift sayınız çift olmayabilir. Bakın burada şöyle bir detay var. Böldünüz, sayınız çift olmadı. Nasıl yapacaksınız? Şu aradaki sayıyı ona göre böleceksiniz. Mesela diyelim ki 20 burada kaldı, 20 burada kaldı. Burada da mesela 29 kaldı. Hani şu kenarları eşitleyin. Şu ortadaki o tek kalan payı ortada omuz için ayırdığımız bölüme kaydırın. Şimdi ben şöyle çantamı ayırdım. Burada da dediğim gibi önemli olan çantanızın kendi boyutu ve tabanınızı mutlaka bakın şöyle taban yamuk olmayacak şekilde ortaya bunu ayırın. Şimdi şurada size birleşim noktasını göstereceğim.
Şimdi bakın. Şuraya kadar yapmıştım ben. Şimdi burada en son birleşimden sonra bir şey yapmıyoruz. Bakın. Şöyle hatta tekrar göstereyim size. En son burada bakın. Birleşim noktasına buraya geliyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Yine aynı şekilde bakın. Her zaman yaptığımız gibi. Pardon. Şimdi buradan bir zincirimizi çektik. Şöyle ipimizi kestik. Biraz çıkarıyoruz. Olayı karıştırdım. Şimdi bu ipi buradan alıyoruz. Bakın yine batırdığımız noktadan geri çekiyoruz. Yine buradan tığımızın bakın şu ipin çıkış noktası şurası. Buradan şöyle geriye çekiyoruz. Genelde bu şekilde bağlama yaparım. Bakın şu şekilde oluyor. Ve bunu tabi şöyle yürüteceğiz. Aşağıya doğru, yana doğru yürütebilirsiniz. Şimdi bu birleşimde gösteriyorum. Şimdi kenar kısımlarına geçeceğim. Ama dediğim gibi bunu böyle yürüteceğim zaten. Şöyle gizleyeceğim birazdan. Şimdi ben de şöyle böldüm ve kendi omuz hizama göre. Şimdi kimisinin kullanım daha geniştir. Daha geniş isteyebilir. Ben şurada bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane kutucuk arada boş bırakıyorum. Santim olarak olursa bakın şöyle 16 santim. 16 santim bir kol açıklığı verdim. Burada tek tarafı ördüm. Şimdi diğer tarafı sizinle birlikte öreceğiz. Dediğim gibi burada bu genişlik de size kalmış. Hani çantanız daha genişse bu kısmı biraz daha geniş bırakabilirsiniz. Ben kendi omuzuma göre bir pay verdim. Bakın şöyle de ölçeyim size. 48 santimde şöyle, hatta şöyle tam ölçelim. 47 santim arkadaşlar. 47 santim çantamın genişliği var. Dediğim gibi buralardan da bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane her bir şöyle bakın ayırdığımız noktalardan, yan kenarlardan 13 buradan, 13 buradan, 13 buradan, 13 buradan bu şekilde ayırdım. Dediğim gibi burada önemli olan ortalamak. Sayılar önemli değil. Önemli olan düzgünce bu şeyi verebilmek. Şimdi bu kısmını yaptım. Şimdi sizle diğer kısmını yapacağım. İkisi aynı şekilde zaten yapılıyor. Önce burada bakın 1, 2, 3 sıra eksiltme yapacağız. 1, 2, 3. 3 sırada eksiltme yapmadan yukarı çıkacağız. Şimdi şuradan başlıyorum bakın. Hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şuradan başlıyorum bakın. Kutucuğumun işareticimin olduğu yerden şöyle yaklaştırayım size. İşareticimin olduğu yerden bakın çıkarmıyorum zaten. Hemen onun bakın trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle ipimi biraz uzun bırakıyorum. Sonra bunlar temizlenip yürütülecek. Şöyle ipimi buradan böyle araya doğru alıyorum. 1, 2 tane zincir çektim. Hemen tığımı doladım. Hemen buraya geliyorum. Şu ipimi de bakın şöyle alıyorum. Hemen trabzanın yine ortasına doğru batıyorum. Ve bir ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde zaten bir eğim vermiş olduk. Şimdi bir zincir çekiyorum. Yine diğer trabzanların şöyle ortalarına doğru batıyoruz. Yine kutucuk yapacağız. Bir zincir çekiyorum. Hemen kutucuğumu yapıyorum. Şimdi buradan kutucuklarımı yaparak devam ediyorum. Bakın şuraya kadar geliyorum. Burada bir yine başlangıç yaptığımız gibi bir kesme işlemi yapacağız. Dediğim gibi şuraya kadar, yani şu işaretleyicinin olduğu trabzana kadar geliyorum. Şimdi bakın şöyle. Şimdi buraya kadar geldik. Bir zincir çekiyorum tekrar. Bakın şimdi buraya batıyorum. Bakın. Bir tane bakın şimdi ikiliyi yapmadan tekini çıkardım. Tığımı tekrar doladım. Şimdi bakın. Şimdi tekrar buraya batıyorum ve 1, 2, 3, yani 3'ünü tek seferde çıkarıyorum
Ve bu sefer burası da eksilmiş oluyor. Bakın tekrar göstereceğim size şimdi. Şimdi şurası bizim, yine bunu buraya takayım. Bakın. Burası bizim noktamızda. Bakın şimdi. Bundan bir önceki trabzanı hemen batıyorum. Bir tekli trabzan. İkisini çıkmıyorum. Hemen tığımı tekrar doluyorum. Şimdi buraya batıyorum. Bakın bir tekli trabzan, sonra 1 2 3 tane tığım da var. Üçünü tek seferde çıkıp şu üçgeni bu şekilde oluşturuyoruz. Şimdi 1 2 zincir çekiyorum ve dönüyorum. Şimdi döndükten sonra şöyle göstereyim. Dönüyorum. Şimdi buraya devam ediyorum. Bu kısmı bir tersinden bir düzünden örüyoruz. Hemen bir zincir, yine kutucukların üzerine batıp kutucuk yapıyoruz. İkili trabzanlar halinde. Bir zincir, şöyle kutucuk. Bakın. Şimdi buraya kadar gene geliyoruz. Buradan devam ediyoruz. Şu uç kısma geliyoruz. Bakın bu taraf, buraya kadar geleceğiz ve buradan tekrar dönüş yapacağız. Şimdi yakınlaştırıyorum. Siz bakın şu uç kısma geldik. Burası bizim zaten kestiğimiz yerde. Şimdi yine aynı şekilde bakın. Şurada bir kısaltma yapacağız ama işlem 2 basamaklı. Şimdi tığımı doladım. Hemen buraya bir bakın şöyle tekli trabzan yaptım. Tığımı da tuttum. Bakın şimdi tığımı tekrar doladım. Şimdi şu trabzanın başına bakın tekli yapıyorum bir tane, sonra 1 2 3. Üçünü tek seferde çıkarıyorum. Bakın. Bu şekilde eksilmiş oluyor. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Bakın dönüyorum. Görüyorsunuz. Bu şekilde şu kenar kısımları daha düzgün oluyor. Şimdi tekrar 2 zincir çektim. Hemen yandaki şöyle trabzanın tepesine batıyorum. Bu bizim artık son kesmemiz oluyor. Bakın 1 şöyle yapayım. 1 2 3. Şimdi bundan sonra daha kesme yapacağız. Bir de karşıda yapacağız tabii aynısını. Sonra 3 sırada hiç kesme yapmadan yukarı çıkacağız. Şimdi bu kısmı buradan yine devam ediyoruz. Trabzanların her birine bir tane. Burada da yine aynı şekilde kesme yapacağız. Sonra dediğim gibi 3 sıra hiç kesmeden kutucuk yapacağız. Şimdi yine bakın bu uçtayız. Sonuncu eksiltmemizi yapacağız. Yine bakın eksiltmeden önce bir önceki trabzandayız. Yine buraya batıyorum. Hemen bir trabzan yapıp elimde tutuyorum ilmeği. Şimdi tığımı tekrar bakın doluyorum. Şimdi şu eksiltme yapacağım trabzan tepesine batıyorum. Bir kere de çıkıyorum. Bakın sonra üçünü tek seferde şu şekilde. Şimdi 1 bakın 2 3 ve 4 zincir çekiyoruz bu kısımda. Çünkü artık şu 3 sıra eksiltmeden yapacağımız bölüme geldik. Burada neden 4 tane çekiyoruz? Şimdi 2 tanesi ikili trabzan için, bir tanesi aradaki zincir için, bir tanesi de birleştirme noktası olduğu için dönüşte. Şimdi tığımı doladım. Trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle kutucuğumu yapıyorum. Bir zincir. Yine trabzanın şöyle içine doğru batıyoruz. Gösterdiğim şekilde. Bakın şöyle tepesini değil, hafif böyle içeri doğru batıyoruz burada. Bunu zaten başta göstermiştim. Şimdi buradan devam ediyoruz. Artık kesme yapmayacağımız için şu kısma kadar trabzan yapıp geliyorum. Ve artık dediğim gibi kesme yapmayacağımız için son trabzanı da bakın şurada tepesine geliyorum. Buraya da batıyorum. Bir ikili trabzan. Bakın şöyle. Şimdi burada da yine 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Döndükten sonra yine trabzan yapmaya devam ediyorum. Bu köşelerde 4 zincir yapıyoruz. Diğerleri zaten bildiğiniz gibi. Şimdi kutucuklarım devam ediyorum ve bu 2 sıra oldu. Bundan sonra bir sıra daha yapıyoruz ve bitiriyoruz. İpinizi kesmeyin. Şöyle bitirdikten sonra askı kısmına geçeceğiz. Şöyle yakınlaştırayım. Dediğim gibi bakın burayı ikinci sıraya gidiyoruz. Sonra dönüşte bir sıra daha yapacağız. Üçüncü sıra. Ondan sonra askı kısmına geçeceğiz. Şimdi şu kısmı 4 tane zincir çekmiştik. Orayı nasıl birleştiriyoruz, yukarı çıkıyoruz onu göstereceğim. Şimdi bir zincir çektik. Bakın bu 4 zincirin olduğu yer. Burada bir tanesini atlıyoruz.
hemen yanındakine batıyoruz. Yani yukarıdan doğru 1, 2, 3. Sizin tarafınızdan doğru ikinci, yani ördüğünüz taraftan doğru ikinci zincirin içine batıyoruz. Şöyle bakın. Ve bir ikili trabzan olarak yukarı çıkıyoruz. Yine 4 zincir çekiyoruz. 4 zincir çektik. Geri döneceğiz ve sonuncu kutucuk sıramızı da yapıp askı kısmına geçeceğiz. Şimdi bakın askıları bitirdim. Şimdi burada şu ipi keseceğim. Burada bakın. İpi kesiyorum. Şöyle. Şöyle zincir ipi kestim. Şimdi askı kısmına geçeceğim. Askıyı da bakın, düz kısmından doğru öreceğimiz için bakın. Şimdi askının önce şu kısımlarından başlayacağım. Askının ipi kestikten sonra şu kısmındayız. Yani size bakan tarafı şuradan. Şimdi ipimi bakın yine aynı şekilde yaptığımız gibi şuradan geçiriyorum. Ve şöyle bir sık iğne buradan geliyoruz. Şuraya uca kadar sık iğne yapacağız. Şimdi hemen şöyle bir zincir çektim, kilitledim ve şu aralarda batarak sık iğnelerimi yapıyorum. Şimdi buraya 2 tane. Hemen burada bakın trabzanın şöyle tepesine doğru batıyorum. Ya burada aslında nasıl muntazam olabiliyorsa o şekilde yapmak önemli olan. Şöyle hemen ortaya geldim. 1, yine 2. Dediğim gibi ipiniz ince ise 3 tane de doldurabilirsiniz. Benim ipim çok ince değil. Hani arada çok boşluk kalmamalı ya da çok doldurmamalısınız. Hani burada şimdi ikili trabzan yapıp yukarı çıktık ama ipiniz ince ise 3 tane de içine doldurabilirsiniz. Şöyle trabzanın tepesine doğru, içine doğru batıyorum. Hemen ve buradan devam ediyorum. Şu ipimi de yürüttüm. Biraz keseceğim. Yani burada nasıl güzel duruyorsa o şekilde yapmanız önemli olan bu. Şimdi bakın şöyle devam ediyorum. Hemen trabzan ortasına doğru. Bakın. Hemen yine artık bunları çıkartabilirsiniz. İşaretleyicileri, ipleri artık ne kullandıysanız. Bakın. Mesela şuraya bir tane daha yapıyorum. Şöyle. Şimdi sık iğnenin ama trabzanın hemen üzerine bir tane yapıyorum. Yine burada da bakın bir tane ortaya, bir tane trabzanın ortasına doğru batıyorum. Bakın bir tane zincir çektiğim yere, bir tane trabzanın ortasına doğru. Bakın bu şekilde bir tane ortaya, bir tane trabzanın yine trabzanları yaparken yaptığımız gibi biraz ortasına doğru. Şimdi bu şekilde burayı tamamlıyoruz. Aynı şekilde devam ediyoruz. Buraları da yapıp şuraya kadar çıkıyoruz. Burada çantanın askı kısmını yapacağız. Şimdi bakın bir sıra şöyle sık iğne geçtik. Şimdi buradan sık iğneye geçtikten sonra aynı şekilde arka tarafa da yapacağız bunu. Bakın. Şimdi şu kısma da yine buradan başlıyoruz. Bakın. İpimizi yine alıyoruz buradan. Bunları artık çıkartabiliriz. Arka tarafına da aynı sık iğne işlemini yapıyoruz. Bakın buradan yine alıyoruz. Bakın şöyle. Şöyle yine buradan başlıyoruz. Hemen şöyle zincirim sık iğnemi yaptım. Hemen yine burayı da aynı şekilde doldurarak devam ediyoruz. Arka tarafta yaptığımız gibi burada da sık iğnelerimizi yapıyoruz. Bakın buradan devam ediyoruz. Yine gösterdiğim gibi yukarı kadar gidiyoruz. Sonra diğer askı kısmına geçeceğiz. İki tarafında sık iğne kısımlarını ördük. Şimdi ipimi buradan kesiyorum. Çünkü şu kenar kısmından başlayacağım kol yapımına. Şimdi şuradan ipimi kestim. Bakın.
Şöyle ipimi kestim. Şöyle çıkardım. Bunları tabii şimdi yürüteceğiz. Şimdi çantamızın bakın iki kısmı da ağzında sık iğnem var. Şimdi omuz kısmını yapacağız ama şu orta kısmından başlayacağım. Bakın. Şöyle ortalıyorum omuz kısmını. Şuradan başlıyorum. Burada birleştirirken bitiş noktası da burası olacak. Birleştirirken kenarda kalmasın. Ortada bir birleşim olsun diye şöyle bakın şu ortalıyorum şuradan. Şimdi sık iğnelerime başlayacağım. Şöyle batırıyorum. Bakın. Hemen sık iğnemi yapıyorum. Şimdi her birinin arasına bir tane şu trabzanların içine doğru batıp bir tane yapıyoruz yine. Şu zincirlere bir tane, trabzanların tepesine bir tane yapıp şu köşeye kadar geleceğim. Sonra omuz için zincir çekeceğiz. Burada zincir sizin kol boyunuza göre ayarlayarak yapacaksınız. Ben de kendi kol boyuma göre yapacağım. Santimini yine size ölçüp veririm. Ama siz kendi kolunuza göre ölçüp ne kadar yükseklikte istiyorsanız o kadar yapabilirsiniz. Ben kendim kol boyuma göre yapacağım. Çok da bu çantalarda uzun askı istemediğim için çok uzun yapmıyorum. Bir de şu kavisi var biliyorsunuz. Bu da omuzunuzun altına doğru bir mesafe oluşturduğu için çok uzun yapmamanızı tavsiye ederim. Şimdi şöyle yaklaştıracağım. Şimdi şu dibe kadar geldim. Buradan zincirimi çekip karşı tarafa bağlayacağım. Bakın burası şu başlangıç noktasına tekrar batıyoruz. Bakın sık iğne yaptığımız yer. Buraya da sık iğne yapıyoruz. Bakın şöyle şu şekilde. Bunu yaptıktan sonra hatta şöyle tekrar batayım da sağlamca. Evet bakın şu şekilde battım. Şimdi zincir çekiyoruz. Omuz kısmını oluşturmak için uzunca bir zincir çekeceğim ve santimini size vereceğim. Zincirimi şöyle çektim. Şimdi santim vereceğim size. Ben 44 santim çektim. Siz istediğiniz ölçüye göre 1 santim fazladan zincir çekin. Çünkü dönüşte bunların içine sık iğne yapacağımız için biraz toplama yapabilecektir. O payı göz önünde bulundurun. Bu arada elimin görüntüsünden dolayı çok özür diliyorum. Üstünü kapatamıyorum. Bu görüntüye maruz kalmanızı istemezdim ama üstünü kapatınca iyileşmiyor ve hareket edemiyorum. Daha çok hani acı verdiği için ve zedelendiği için hiç örgü öremiyorum. O yüzden açık bırakmak zorunda kaldım. Şimdi devam edelim. Şimdi buradan bakın şöyle tığıma aldım zincirimi. Şimdi karşı tarafa bağlayacağız bunu. Bunu da şöyle muhakkak ki şu zincirin dönmemesine özen gösterin. Yani düz tarafından doğru bakın. Şöyle zincirinizi şöyle elinizle şöyle düzgün düzeltin ve düz tarafından doğru bakın burada köşede hemen şu sık iğnenin olduğu noktaya şöyle sık iğnemizi tekrar yapıyoruz. Bakın aynı buradaki gibi bunu da buraya bağlıyoruz ve şimdi hemen yana bir sık iğne, hemen trabzanı yine şöyle orta kısmına doğru batıyoruz. Normal trabzan yapar gibi sık iğne, bir tane araya sık iğne, bir tane trabzanın tepesine doğru. Şimdi buradan böyle devam ediyoruz. Bakın sık iğnelerimize. Buraya geliyoruz. Burada da yine aynı burada çektiğimiz zincir sayısı kadar santim kadar zincir çekiyoruz. Ve buraya da yine bir askı yapıyoruz. Bu köşeyi de yine böyle birleştirip sık iğne yapacağız ve devam edeceğiz. Şimdi diğer tarafa da bakın şöyle askımı yaptım. Şimdi şurada başlangıç noktama geldim. Burada birleştirme yapmayacağım. Direkt bakın ilk gelen sık iğnenin üzerinden devam ediyorum ve sık iğne yapıyorum. Burada bunun kenarda olmasının sebebi en son bitişi burada kenarda yapmak ve çantanın kenarlarına kalmamasını sağlamak. Şimdi şöyle sık iğnelerimi yapıyorum. Şimdi birkaç sıra sık iğne yapacağım. Şu askıyı hem doldurmak için burada
tahminimce 3 sıra falan sık iğne yapacağım. 3 sırada askının üzerinde 3 sıra. Şimdi burada 4 görünebilir yanda ama askının üzerinde, yani bu size de kalmış. Daha kalın bir askı istiyorsanız daha fazla sık iğne sırası da yapabilirsiniz. Şimdi buradan devam ediyorum. Bakın, her birinin üzerine bir tane sık iğne. Hemen bu zincir çektiğim askı kısmına geliyorum. Şurada sonuncuya da bir tane yapıyorum. Şimdi zincire geldik. Burada her birinin içine batıyorum. Şöyle bir sık iğne yapıyorum. Hatta bunu şu şekilde yapalım. Şöyle tekine batıyorum. Bakın, tek kanadına batıp şöyle sık iğnelerimi yapıyorum. Zincirin tek kanadına batıyorum şöyle. Her birine bir tane sık iğne. Şimdi bu şekilde devam ediyoruz. Zincirin her bir zincirin içine bir sık iğne. Sonra buradan yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buradaki askıyı da aynı şekilde uyguluyoruz. Ve şurada tekrar askı sık iğne sırasına geçeceğiz. Şimdi ikinci sıra sık iğne sırasındayız. Bakın, askıda burada bu sırada ve diğer üçüncü sırada yapacağımız bir işlem var. Bakın, burada şurada bakın dibindeki son sık iğneye geldik. Şimdi burada bu askının şöyle pot durmaması için şuradan bir tane sık iğneye atlıyoruz. Bakın, şunu atlıyorum. Hemen onun üstündeki sık iğneye basıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Bunu neden yapıyorum? Burada askı böyle yukarı tuttuğunuz zaman şurada bir potluk oluyor. Bunu önlemek için bu başlangıçta bir tane sık iğneye atlıyorsunuz. Her birinin üzerine yine bir tane yapıyorsunuz. Buradan devam ediyorsunuz. Burada da yine aynı şekilde buraya gelince bu bir tane şurada en son batacağınız sık iğneyi atlayıp direkt buraya geçeceksiniz. Buraya gelince tekrar göstereceğim ama aynı şekilde şu askınızın 3 kat 3. sık iğne sırasına gelene kadar, yani bir sıra sonra yine aynı şekilde eksiltme yapacağız. Şimdi askının bakın bitiş kısmındayız. Burada da yine bakın askının hemen başlangıç noktadaki şöyle bir tane sık iğneyi atlıyorum. Direkt şöyle tarafa geçiyorum. Tıpkı burada yaptığım gibi burada da bir tane şöyle eksiltme yapıyorum askıda, potluk durmasın diye. Bakın, bu şekilde oluyor. Tabii ki ütülenince daha düzgün duracaktır. Şimdi buradan devam ediyoruz. Aynı işlemi buradaki askı için de yapıyoruz ve bunu 3. sıraya geldiğimde de yine aynı şekilde buraya kadar geliyoruz. En sonuncuyu yapıyoruz. Şunu atlayıp hemen diğer yanındakine, yani bir tane atlıyoruz başlangıçta. Sonunda da yine en son kalan bir tane atlayıp direkt kenar kısmına geçiyoruz. Bunu ben bu şekilde şu an 3 tane yapmayı düşünüyorum askıyı. Hani 4 de olabilir. Size fark etmiyor. Yani nasıl kalınlıkta bir hap istiyorsanız o kadar sık iğne gidebilirsiniz. Ben de şimdi sık iğnelerimi tamamlayıp geliyorum. Evet, bakın şöyle askıma 3 sıra yaptım. Şimdi şurada başlangıç noktam var, biliyorsunuz. Burada ortadan başlamıştık. Oraya kadar sık iğnemi tamamladım. Bakın, yeri zaten belli. Şimdi buradan devam edeceğiz. Bu sefer ilmek kaydırma yaparak şöyle bakın. İlmek kaydırma yaparak bir sıra ilmek kaydırma geçeceğiz. Çantamızın ağız kısmına bakın böyle batırıyoruz, alıyoruz ve tığımızdaki ilmekten geçiriyoruz. Sık iğne yapar gibi batırıyoruz, ilmeğimizi alıyoruz, tığımızdaki ilmekten geçiyoruz. Bu çantanızın ağzının genişlememesini sağlayacak, hem de güzel bir görünüm verecek. Şimdi bütün kenarlara uyguluyoruz. Çantamızın sapı dahil. Şimdi bakın, böyle kenarlarından devam ediyoruz. Buradan çanta askımızın şöyle kenarından doğru devam ediyoruz. Diğer askımızın kenarına doğru. Yine burada birleşim yerinde yani başladığımız yere kadar gelip burada birleştireceğiz ve şu ağız kısmına da, şu içeri doğru olan kısma da bir ilmek kaydırma yapacağız. Evet, şimdi bakın başlangıç noktasına kadar geldim. Burada şöyle ipimi kestim.
Bakın çıkardım. Şimdi şu öndeki sık iğnenin arkasından doğru tığımı alıyorum ve şöyle ön kısma doğru çekiyorum bakın. Şimdi şu ipin çıkış noktasına, buradan da yine arkadan doğru tığı o çıkış noktasından yine içeri sokacağız ve ipi oradan geriye çekeceğiz. Bakın şu şekilde. Şimdi ipi buradan alıyoruz ve geriye çekiyoruz. Ve böyle bir bütünlük oluyor burada. Bakın. Şimdi sonra ipi yürüteceğiz. Bunun yürütme işlemleri, temizleme işlemlerini en sona bırakıyorum. Şimdi bakın şu ağız kısmına gittik. Şimdi şu ağız kısmına kaydırma yapacağız. Burayı da bakın şuradan şimdi devam edeceğiz. Şuradan bakın. Çantanın kol kısmının başladığı yerden ipimi alıyorum. Bu şekilde. Kol kısmının başladığı yerden ipimi aldım. Biraz uzunca bırakıyorum hani yürütürüm diye. Şimdi bakın şurada kolu yaparken ilk zincirin sadece tek kanada batmıştık. Geride kalan bakın iki kanatların olduğu yer var. Buralara ilmek kaydırma yapacağım. Şimdi şöyle. Şöyle ipimi sıkılıyorum. Bakın. Her birinin içine bir tane ilmek kaydırma yapıyorum şuralara. Zaten bakın yerleri belli. Şimdi buralara ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın her birine şöyle bir tane batıyorum. Ve ilmek kaydırmamı bu kalan şöyle zincir kanatlarına bunu tamamlıyorum. Şimdi bu şekilde buradan bütün askının şöyle iç kenarını geçiyoruz. Sonra buradan devam edeceğiz ağız kenarına. Bütün çantanın kenarını bakın askının kenarını ilmek kaydırmam yaptım. Şimdi buradan devam ediyoruz çantamızın ağız kısmına. Bakın kaldığımız yerden hemen şöyle devam ediyoruz yine. İlmek kaydırmalara devam. Her birine bir tane. Şöyle pardon görünmedi galiba. Şimdi kaldığımız yerden bakın. Şimdi her birine bir tane ilmek kaydırma yaparak devam edeceğiz burada da. Bakın böyle bütün sık iğnelere birer kere şöyle ilmek kaydırma uygulayacağız. Ondan sonra zaten çantamızın yapımı bitmiş olacak ve ütüleyeceğiz. Şimdi her birine bir tane yapıyorum. Bakın. Her birine bir tane yapıyorum. Şurada başlangıç noktam şuradaydı biliyorsunuz. Burada bitireceğim. Evet şimdi bakın başlangıç noktamın olduğu yere kadar geldim. Şimdi ipimi kestim. Şöyle ilmeğimi çıkardım. Buradan yine arkadan tığımı çıkartıyorum bakın. Şöyle. Bakın şöyle çıkarttım. İlk yaptığım kaydırmanın ortasına doğru şöyle ipimi aldım bakın. Şu şekilde birleştirdim. Şimdi bu ipi tabii ki yürüteceğim. Burada yürütme noktasında şu önemli. Çok uzun ve belirgin şekilde değil, kısa ve örgü yönüne doğru yürütmeye çalışın iplerinizi. Bu şekilde hem görünmez hem de örgünüzün görüntüsü bozulmaz. Şimdi ipleri yürüteceğim. Şimdi çantamızın örümü bitti. Şimdi çantamızı ütülüyoruz ve detaylı olarak bitmiş halini sizlerle birlikte paylaşıyor olacağım. Evet, çantamın yapımı bitti. Ütüledim. Mutlaka ütüleyin. Bakın, kağıt ip ütüyü çok sever. Sakın korkmayın ve ütüleyin. Videonun başına zaten çantamın bitmişini göreceksiniz. Orada da yani ölçülerini vermiş olacağım. Ne kadar ip gittiğini de paylaşmış olacağım. Şöyle söylediğim gibi ütüyle üstünden mutlaka gitmeyi unutmayın. Şöyle ben bir püskül detayı ekledim. Eklemeseniz de olur. Şöyle kendi etiketimi yaptım. Ve oldukça güzel, şık bir çanta oldu. Bence bu yazın en çok yapılacak file çantalarından biri oldu. Formuyla, duruşuyla bence harika. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Severek, keyifle işlersiniz, örersiniz. Yaptığınız çantaları yani sayfamda, YouTube kanalında ne görüp yaptıysanız beni etiketleyerek Instagram'da paylaşırsanız ben sizi mutlaka storylerimde paylaşıyorum. Çünkü benim tarifimle yapılan
ürünleri paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Tabii ki şunu da belirtmek istiyorum. Eğer Instagram hesabınız gizliyse bana etiketlediğinizde düşmüyor. Bunun da bilgisini vereyim. Ve buraya yine Instagram adresimde yine @tasarım tasarım. Bir örgü anında bir şey yapamadığınız zaman bana Instagram'dan mesaj yoluyla yardım isterseniz daha çabuk dönüş yapabiliyorum. Çünkü haliyle yetişemiyorum arkadaşlar. Hem örgü örmek, hem video çekmek, hem yorumlara dönmek, hem Instagram, hem ev, hem kendi hayatımız. Yani çok zor oluyor benim için. Yetişebildiğim kadar yetişmeye çalışıyorum. Çok da uzatmak istemiyorum ama desteklerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Lütfen abone değilseniz abone olarak izleyin. Beğeni yapın, hype puanı verin ve bunların hepsi ücretsiz. Bana yapabileceğiniz en büyük destek bunlar. Şimdiden çok teşekkür ediyorum desteğiniz için. Keyifli örgüler diliyorum. Bir dahaki videoya kadar hoşça kalın. Takip etmeyi unutmayın.